Evet, küçük bir gece yürüyüşüne çıktık. Şimdi tekrardan otele doğru gidiyoruz. Fakat işte bu yürüyüşler de boşuna değil. Boşuna olduğunu düşünmeyin. Yolda giderken bile beni düzeltiyorlar. Gecenin saat şu an 11.30 falan. Yolda yürürken işte benim sözcükleri yanlış telaffuzlarımı düzeltiyorlar. Ya da başka şeyler öğretiyorlar. Yani her geçen saatimizin faydası var. Hem yeni yerler görüyoruz, hem İngilizce öğreniyorum. Hem İngilizce düşünmek zorunda kalıyorum. Hem bir kelime ihtiyacım oluyor. Hemen ona bakmam gerekiyor. İşte böyle böyle kullandıkça hem kelime dağarcığım gelişiyor, hem de telaffuz hatalarını düzeltmiş oluyorum. Mesela bugün daha önce hiç hayatımda ihtiyacım olmayan bir şeye ihtiyacım oldu. Üşüdüm diyeceğim. Yani üşüdüm. Yani İngilizce'de ben daha önce niye üşüdüm deme ihtiyacı duyayım ki, ya da niye bunu yani bunu anlamanız lazım. Buna bir ihtiyacım olmadı. Ama bugün oldu, çünkü şu an çok yüksek rakımdayız. Nem kesinlikle yok. Hava çok serin. Şu an iyi açıkçası da bir ara çok serindi gerçekten. Üşüdüm diyeceğim. Nasıl diyeceğim? Nasıl diyeceğim? Cold, okey cold. Ama neyi cold? Tabii ondan sonra önce yanlış söyledim. Sonra onlar anladı tabii, ama ondan sonra çevreden baktım ki I got cold. İşte böyle böyle öğreniyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde çok daha iyi olacak ve sonrasında da umarım iyi bir iş bulabilirim. İşte beraber yolculuk yapabilecek kişiler varken, görmek istediğim yerlere gidilecekken bunu bırakamıyorum. Çünkü ben zaten istiyordum Cameron Highlands'a gelmeyi ya da Penang'a sizlerle de paylaşmak istiyorum. İşte böyle yani, insanlar hayatıma giriyor, çıkıyor. Şimdi yolda yürüyoruz. Öyle bir an oldu ki telefonla konuşuyoruz üçümüzde. Herkes biriyle konuşuyor. Birisi Kürtçe konuşuyor, birisi Arapça konuşuyor, birisi Türkçe konuşuyor. Yani bir kişi de alıp da bizi kameraya çekseydi çok komik olacaktı. Evet, şu an bir asma köprüden geçiyoruz. Evet, köprü sallanıyor. Böyle bir nehir. Burada iyi akşamlar diyorum. Evet, sabah kalktık, kahvaltımızı yaptık. Şimdi dışarı çıktık, geziyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Biraz geç kalktık. Takriben 3 saatimiz falan var. Şimdi de çay tarlalarının olduğu bir yer var. Özellikle orayı görmemizi istediler. Çok güzel bir manzarası varmış.
brother. Thank you. Welcome. Enjoy. Have a nice day. Aleykümselam abi. Ya. Şimdi Türkiye'de çay tarlası yok muydu da gittin oraya diyeceksiniz de. Evet. Türkiye'de de çay tarlası var. Ama buranın atmosferi de tabii ki ayrı. İnşallah bir gün Karadeniz'i çekmek de nasip olur. İngilizler geldiklerinde çayı buraya getirmişler. Burada bunun üretilmesini istemişler. Çay böylelikle gelmiş buraya. Şu anda da büyük bir kısmını işte bir firma işletiyor. Boh diye bir firma. Çoğu arazi onlarınmış. Şimdi şu yukarıda bir restoran varmış. Herkes oraya çıkıyor zaten, görüyorsunuz. Asıl manzara orada. Zaten güzel yerlere ne zaman gitmek istesek şu merdiven geliyor önümüze. Hiç kolay denk gelmedi şimdiye kadar. İlla çıkacağız merdivenlere. Evet. Evet, anlamadan yaptığımız bir yanlış. Hafta sonu geldik Cameron Highlands'a. Neden? Bu niye bir hataydı? Şöyle izah edeyim. Çok kalabalık. Çok kalabalık olduğu zaman da grepler yetişmiyor. Grep sayısında problem olunca da fiyatlar yukarı çıkıyor. Yapacak bir şey var mı? Yok tabii ki. Buraya kadar geldik. O grebe mecbur bir şekilde bineceğiz. Ama bir dipnot olsun. Eğer bu tip yerlere geliyorsanız hafta içini tercih ederseniz her şey daha ucuza gelir. Kemal. Ah geçti. Okey. Come. Have you eat tea? Oh. And even, for example, the gypsy use the social even from our government. A może pójdziemy jeszcze gdzieś leży? Kemal. Kemal. Evet, burası da Boh firmasının restoranı. Çay, kahve, işte yani pastane gibi bir yer. Ama asıl olayı buranın çay. Sıcak çay da var, soğuk çay da var. Yani buradaki kalabalığın çoğunluğunu, yani şu an gördüğüm kadarıyla yerel turistler oluşturuyor. Çünkü hafta sonu bugün. Gayet güzel. Şuraya bir yanaşabilirsem. Evet, böyle bir yer. Geldik buraya. Çok güzel bir manzara. Yani görüyorsunuz, dağ, bayır, hep çay tarlası. Hava çok güzel, nem yok. Geldiğimizden beri işte terleme, sıcak, bunalma vesaire hiçbiri yok. Çok beğendik. Burası Boh firmasının, Boh Çay firmasının tarlaları ve restoranı. Arazi çok güzel, ortam çok güzel, turistik bir yer burası. Burada manzaraya karşı kahvaltı yapıyorlar. Birçok yer var orada. Şu hepsi cam mekan. Aynı bu şekilde hep cam mekan. Tabii şu anda şey ağırlıklı, yerel turistler ağırlıklı. Sezon olmadığı için yabancı turist pek yok. Ama gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Değil mi abim? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Where is the Kemal? Kemal.
Kemal. Kemal. How are you? How are you? It's video or photo? Video. It's a great Yeah, place. yeah. We have. We liked here. Yeah. It's from tea. Tea farm. Okay. Yerimiz güzel ya, yerimiz güzel. Yani geldik buraya geziyoruz. Bir korkumuz bugün yağmur yağmasaydı çünkü yağmurlu gösteriyordu. Dün çok önemli değil ama bugün eğer yağmur yağsaydı hiçbir şey yapamayacaktık, hiçbir yeri göremeyecektik. Buraya bile gelemeyebilirdik, araçlar bile gelemeyebilirdi çünkü tek şerit bir yol, tehlike arz eden durumlar olabilirdi. Ama çok şükür herhangi bir yağmur vesaire yok. Bizle beraber tabii yüzlerce insan var burada. Herkes bir yerlerde fotoğraf çekiliyor. Sadece böyle bireysel gelenler değil, turlar, otobüsler vesaire de var. Yani gerçekten görülmesi gereken yerlerdenmiş. Tabii biz bilerek anlayarak çok gelmedik. Yayla mı yayla, tamam bizim için yeterliydi ama bu kadarını beklemiyorduk. Çekemediğim de çok yer oldu. Yani yolculuk sırasında sağda solda durup görülmesi gereken çok yer vardı ama işte kendi aracımız olmadığı için bu kadar oluyor. Kalabalıktan becerip bir çay içebilirsek ne mutlu bize. Burayı da gelip görmüş olduk. Takriben 2 saat sonra otobüslerimiz kalkacak. Biz Penang'a gideceğiz. Kemal Kuala Lumpur'a dönecek. Ayrılık vakti yavaş yavaş geliyor. 3 gün sonra da Şoş abiyle ayrılacağız ve yalnız kalacağım. Bakalım ne kadar yalnız kalabileceğim. Evet, restoranın girişinde şöyle bir fişler var. O fişlerden alıp ne istiyorsan siparişi yazıyorsun. Sonra kasaya gidip ödemeyi yapıyorsun. Fişi verip. O da ödemeyi alıp sana ödeme makbuzunu veriyor. Gelip buradan çayını alıyorsun. Değişik bir sistem. Siparişi kasada verme yok. Direkt dışarıda şu hemen kapının önünde kağıtlar var. Oradan siparişini yazıp fişi veriyorsun. Biz de geldik. Çayımızı alacağız. İnşallah güzeldir çay. Yani buraya kadar geldik. Çay tarlasına geldik. Bir de güzel değilse sen seyret. Evet, cahilliğimizden dolayı bir kez daha kazıklandık. 3 tane sallama çaya 100 lira para verdik. 3 tane sallama çaya ve bu çay otelde bedavaydı. Biz şeyi bekliyoruz hani öyle ya, bardak başına 4 ringgit aldığına göre yani 40 lira kadar bir para aldığına göre bunun şey olması lazım. Demleme çay olması lazım. Aldığımız çay şu. Otelde bedava olan çay, sallama bildiğin. Koydu verdi gönderdi bizi. Yapacak hiçbir şey yok. Biz de içelim bari, ne yapalım. Evet, ani bir yağmur bastırdı. Yağmur bastırınca herkes gitmeye çalıştı tabii ki haliyle. Bu da neye sebep oluyor? Herkes Grab çağırıyor. Grab dedi araç yoğunluğu ya da araç olmayınca fiyatlar tavan yapıyor. 25-30 ringgite geleceğimiz yolu 50 ringgite geldik. Şimdi dönüşte de yağmur yağdığı için 80 ringgitten aşağı fiyat vermiyorlar. Mecbur kaldık. Yapacak bir şey yok çünkü 1 saat 15 dakika kadar bir zamanımız var otobüsler için. Eğer gitmezsek yarına kalacağız. Bu sefer bir gün daha burada kalmamız lazım. Aynı parayı harcayacağız. Mecbur kabul ettik. Yani şuraya, yani bu bulunduğumuz yere gelip dönmemiz 130 ringgite mal oldu. Büyük para. Gerçekten büyük para. 150 ringgite Kuala Lumpur'dan buraya geldik. 3 kişi. Şimdi 3 kişi buraya gelip gideceğiz aynı paraya. Ama yapacak bir şey yok. Allah kaza bela vermesin. Ama birden bastırdı yağmur. Herkes kaçışmaya başladı. Şu anda Grab'den araç gelmesini bekliyoruz. Öyle de bir aksilik ki telefon da doğru düzgün çekmiyor burada. Bir çekiyor, bir çekmiyor. Bir de öyle bir problem var. Mecbur aracın gelip bizi alması lazım. Buradan araç durdurmayı düşündük ama hani giden araçlardan birine binmeyi. Ya herkes ailesiyle gelmiş. Arabalar dolu. Boş hiç göremedik. Yoksa durduracaktık yani. Ya neyse parası verelim yeter ki hızlı gidelim diye. Ama olmadı. Şimdi aracın gelmesini bekliyoruz.